Aynen. Şimdi hazırlıkçılar toplandığında ne yapar? Birbirlerine ekipmanlarını gösterirler. Bunu niye aldın? Bunu kaç aldın? Bunu nerede kullandın? Oo çok iyiymiş falan fıstık böyle konuşurlar ya. Biz de Hasan Bahadır'la beraber konuştuk. Kamera arkasında Özgür, soy isim neydi? Çapçı. Özgür Çapçı ile beraber toplandık. Yönetmenimiz bugün o. Bizi böyle çeken, gören, gözümüz, her şeyimiz. Evet, hoş geldin tekrardan. Ben Tonguç Akarca bu arada. Benim arada Şimdi biz EDC çantalarımızı kapıştıracağız. Karşılaştıracağız, özür diliyorum. Bir puanlama sistemimiz yoktu. Önce telsizlerden başlayalım. Kendisi amatör telsizci. Çağrı Tango Alfa 7 Hotel Bravo Kilo. Tango Alfa 7 Hotel Bravo Kilo. Kesme 4 hatta. Kesme 4. Neden kesme 4? Çünkü 4. bölgedeyiz şu anda. Ha, doğru. Ama çağrı kodun dedim. Hayır, çağrı işareti abi o demedim. Çağrı kodu denmiyor ya. Peki, kullandığın telsizler mesela yanında sürekli Kenwood'u mu taşıyorsun? Yani bu aralar Kenwood taşıyorum. Ama Kenwood almamış olsaydım Quansheng taşımayı daha çok severdim. Neden aldın bunu ve neden pişmansın? Neden aldım? Almışken en iyisini almak istedim. Hı. Pişmanlık sebebi de şarjı dayanmıyor. Hı. O yüzden çok fazla uğraştırıyor. Yani insanın evden böyle hani telefon gibi bir şeyi şarj etmek zorunda olması bence güzel değil. Yani Quansheng aldığında 3 gün boyunca şarjı gidiyor. Yani telefon gibi hissetmiyorsun. Şarjı bitecek korkun olmuyor. Rahat rahat kullanıyorsun. Bunda resmen iPhone taşıyorsun yani. Bir de bunun şarjıyla uğraşıyorsun. Sürekli bir tedirginlik. Acaba Evet. bitti mi? Arayacak mı biri? O zaman buradan şöyle bir mesaj çıkarabilir miyiz? Yani her şeyi alırken en iyisini almak veya en pahalısını almak değil aslında. Yani tarza göre tabii ki. Hani bu bana göre işte takım elbise kol saati yani. Takım elbise kol saatini niye kol diyeyim? Kol saati. Okey. Peki bu mesela Quansheng'de veya TYT'de olmayan ne gibi özellikleri var? Tamam, dijital bir telsiz. APRS'e gönderebiliyor. Onun dışında 2 kanalı aynı anda dinliyor. Yani Tamam. 2 farklı frekansta dinleme yapabiliyorsun aynı anda. 2 sesi de aynı anda duyabiliyorsun. İki sesi de. Evet. Şeydeki bizim telsizlerdeki gibi biri duyarken diğer kanalda da çağrı varsa kesmiyor. Aynen. İkisini... Kesmiyor. İstersen hatta şunun sesi %70 gelsin, bunun sesi %30 gelsin gibi ayar da yapabiliyorsun. A kanalı daha fazla duyuyorsun. B kanalını kısık olarak duymaya devam ediyorsun. Konuşmaları kaçırmıyorsun. Ne gibi bir faydası olabilir ki? Yani ikisini aynı anda beyin algılayabilir mi? Ya, denedin mi yani? Bunu farklı kullanımlarda da işine yarayabilir. Yani bir frekanstan gönderme yapılır, öbüründen dinleme yapılır mesela. O şekilde karşılıklı görüşme yaparken işini kolaylaştırabilir. Onun dışında bunun bir faydası da şu oluyor aslında. En önemli sebebi de o bana göre. İkinci kanalda APRS'yi tutuyorsun. APRS sürekli aktifken sen görüşmede devam edebiliyorsun. Öbür türlü olduğunu düşün. Sen görüşme yapıyorsun, mandala bastın veya karşı kanalda öyle de birisi konuşuyor. APRS'i duyamıyorsun. Gitti. O zaman şey gibi bu, çift sim kartlı telefon gibi. Şimdi anladım. Yani bizim atıyorum mesela şu TYT'de aynı anda tek frekans çalışıyor. İkisine de çağrı gelse de. Ama bu ikisini duyabiliyor, bu tekini duyuyor. Ama bunda cross özelliği var. Onda yok. Yani cross özelliğinin olması için 2 kanalın aynı anda çalışması gerekmiyor mu? Harika bir soru. O zaman çalışıyor demek. Deneyelim. Tamam, onu ayrı bir videoda deneyelim o zaman. Okey, telsizden giriş yaptık. Başka neler taşıyorsun? EDC'nde neler var? Başka yüzükler var. Tamam, yüzüklerin özelliğini. Bir tanesi kredi kartı. Bu Halkbank'ın Paraf Ring Pay'i. Normalde kendimiz de yapabiliyoruz ama Türkiye'de asetini bulamadığımız için yurt dışındaki videolarda aseton döküp kredi kartının plastiğini eritebiliyorlardı. Tamam. Denedim, olmadı. Kimya hocamı aradım. Kimya hocam da dedi ki Türkiye'de saf aseton bulamıyoruz. Onlar da bulamıyorlarmış yani. O yüzden yapamazsın dedi. Geçici olarak ben de buna geçtim. Hatta dışı da çıktı. Halkbank güzel yapıştırmamış. Bu Halkbank kendi mi gönderiyor bunu? Bu Troy'un kartı aslında. Yani Troy'a aitmiş bildiğim kadarıyla. Halkbank sana direkt teslim ediyor. Kendi kart numarası var. Okutuyorsun, ödeme yapıyorsun. Tamam. Diğer yüzük, o da başka bir banka. Onda da bunun aynı zamanda evin anahtarı da
oluyor. Yani evde de bir kart okuyucu sistemi kullanıp evi de açabiliyorum. Bu da arabanın anahtarı. Tesla'nın. Aynen. Okutuyorsun, açıyor. Şu şekilde okutuyorsun, araba açılıyor, çalışıyor. Arabanın içindeyken de çalışıyor. Yani arabada hani Tesla'yı kartla kullanman gerektiğinde orta konsolda bir okutma yeri var. Oraya şöyle elini uzatıyorsun veya sol şoför kapısının sütununa elini okuttuğunda araba açılmış oluyor. İlginç bir EDC'si. Ya bu şey gibi, hani telefonun şarjı bitti, arabayı açamazsın. Onun için yanında kart taşıman gerekiyor. Ben de kart taşımayı sevmiyorum. Kartı bile yüzüğüne yüklemişsin. İşte benim EDC'de evlilik yüzüğü. Hiçbir kapı açmıyor. Ya, açıyor aslında. Evimin kapısını açıyor. Bunu takmadan gidersem karım eve almaz. Okey. Ne yapalım? Bir senden bir benden mi gidelim o zaman ya? Ben yüzüğü gösterdim yani. Benimki evin kapısını açıyor. Tamam, siz başlayın o zaman. Ama benimki biraz büyük ya. Ne yapacağız? Ben de göstereyim şöyle boyunca. Çok adaletsiz bir dövüş gibi oldu ama. Bu EDC değil bu arada. Bu acil durum çantası. Arabayla yolculuk ederken yanıma alıyorum. Benim eski EDC'm aslında şuydu. Hop. Çıkaramadım. Dur. Çıkardım. Şimdi sen bu çanta için bir özellikten bahsettin. Neydi o? Biri seni tutup çekerse diye. Yani asıl amacı muhtemelen o değildir ama şuradan bastığın zaman direkt çıkıyor. Tamam. Eline hemen alabiliyorsun. Bazen işte unutuyorsun, üstüne bir şey giyiyorsun, hani montun altında kalıyor falan, çıkarması güç oluyor. Bunu hemen kolayca da çıkarabiliyorsun. Mesela bunda o özellik yoktu. Yani bunda da çengelli bir parça vardı. Ama bu sürekli kayma yaptığı için ben şeyle bağlamıştım, kablo bağıyla. Bunu artık günlük böyle kısa süreli bir yerlere gidip geldiğimde kullanıyorum ama ana çanta bu. Dışarıda çok kolay erişilebilir bir tane tornavidalar var bunun içerisinde. Mesela şu şekil. Bunda da işte sim kart çıkartma aparatı var. Biraz sağlam, çok aşırı zorlamadım. Kırmak için uğraşmadım. Bakabilirsin. Yani değer mi almaya? Çok uygun fiyatlıydı. Bir önceki Temu sponsorluğundan gelen bir ürün. Bunu Amazon'dan almıştım. Reklam ve sponsorluktur diyelim bari. Başımız ağrımasın. Bu da gerçekten çok ucuz bir şeydi. Yani şişe açmak dışında hiçbir şeyde kullanmadım ama şu ana kadar. Yani burası düz tornavida mı yoksa bir düz şey kırmak için mi? tornavida gibi. Güzel. Hem santimetre var. Açı ölçer de koymuşlar. Çok güzel detay. O zaman her defasında bir göz boşaltalım. Torç çakmak sormuştu. Al sana torç çakmak. Emniyeti var. Silah gibi. Emniyetini ittirip açıyorsun. Basıyorsun. Güzel. Depo full mesela. Sürekli açık kalmasını sağlayabiliyor musun? Yok. Şöyle bir şey. Yok. Tabii o da ihtiyaç. Kalemlik. Mesela. Açacaklarım var. Güzel. Önemli. Sevmeden. Kolonya. Defter. Fener. Defterin bir özelliği var mı? Yok, hiçbir özelliği yok. Dümdüz defter. Özellikle sayfaları yırtılabilir. Başına bir şey geldiğinde üzülmeyeceğim bir defter. Güzel. İsviçre çakısı. Senin güzel. O en küçük vardı, kaybettim dediğin bu mu? Yok, onun boyu şu kadar. Biz onunla neler yaptık. Güzel. Tırnak makası. Bu 2 AA pille çalışıyor. Bir şey sallanıyor. Ben onu bir kere düşürmüştüm. Ondan sonra oldu galiba. Ayarı biraz bozuk. Güzel. Bir tane kalem. Bir adet de 5 liram var. Yani şimdi hep anıyoruz o elektronik telsizci abinin adı neydi? Murat Şen, evet. Değil mi? Murat Şen uzun şey böyle. Duyamıyoruz. Evet. Buradan bizi izlerse selamlar. Hani o şey diyordu, Kinder sürpriz şeylerin kutularının içine evet. Bozuk para koyun diye de artık bir değeri yok ki. Şundan kaç tane? 10 tane koysan 50 lira. Hiçbir şey alamazsın.
Benim ilk göz böyle. Ben hemen geri topluyorum. Ama o 1 liraları şundan dolayı söylüyordu. Bazı şeyler 1 lirayla çalışıyordu ya. Şimdi hiç yok Belki ki. günümüzde 5 liraya dönerse o zaman işe yarayabilir. Döner mi sence? Zannetmiyorum. Torç çakmak biraz zorluyor ama. Burada bir mıknatıs mı vardı? Tutmadım hiçbiri. Yok. Tamam. Evet, sıra sende. Bir göz bir göz. Karşılıklı mı yapacağız? Ama senin tek gözün var. Tamam, en azından bir şey çıkar. Bunda bende göz çok. Tabii bunlar da. Pek çok adil değiliz. Aynen. Nereden başlasam? Evet. Evet, bir adet 30 wattlık bir güç kaynağı. Powerbank. 30 watt hızlı şarj. 30 wattın özelliği bununla lehim de yapabiliyoruz. Onu benim sormam gerekiyor. TS80P'de Tamam. veya bir tane PD adaptörle Hı. işte site adı veremiyorum tabii. Ya ver, ne olacak? Reklamdır deriz, geçeriz. Tamam. Direnç.net'te satılıyor. Reklamdır. PD adaptörler var. İşte 12 volt çıkış almak istiyorsan seçiyorsun. Bunu ona bağladığında sana direkt 12 volt olarak çıkış Kaç veriyor. para o adaptörler mesela? 68 lira mı öyle bir Bedava. şey? Yani. Sen telsiz de şarj edebiliyor gibi bir şey demiştin. Telsizi de şarj edebiliyorsun. Telefonun arkasına MagSafe'le yapışıyor. MagSafe'den şarj edebiliyor. Ama MagSafe'den şarj ettiğinde enerji kaybı oluyor. O yüzden benim kullanım amacım şu. Telefonu üzerine koydum. Hem telefonu çok rahat tutmamı sağlıyor. Düşmüyor yani. Buradan da kabloyu takıyorum. Telefonu yine kabloyla şarj etmiş oluyorum. Bu da arkasında durmuş oluyor. O zaman 30 wattlık bir power bank almak için dikkat ediyoruz. Daha aşağısı kurtarmıyor. Yani 30 watt olursa hani ekstra voltaj gereksinimi olan durumlarda da kullanabiliyorsun. Tamam, başka? Ben bence tek parça çıkarayım. Siz göz açın. Tamam, bir göz açtık. Klasik çakmak. El yaralanmalarından korunmak için eldiven. Bu bantlardan, şeylerden, lastiklerden çok işe yarıyor. Bir kuple. Neden doldurulabilir bir çakmak değil? Güzel. Torç çakmak doldurulabilir. Ama bunlar her yerde bulunabiliyor. Kullanan işte şey çok uzun dayanıyor bunun. Çakmak taşı. Bittiğinde atıyorum gazı Zippo'ya takabiliyorum. Gibi. Güzel. Ağrı kesici. Yine ne olur ne olmaz kibrit. Bunu neden koyduğumu hatırlamıyorum. Bu bildiğin galoş. Bir tane İki tane. Bir taneymiş, tamam. Ateş başlatıcı için şeyden bıçağın yanına gelen parça. Bu anahtarlık aslında. Anahtarlık diye bahsedelim. Kulak tıkacı. Yani çok sık atış yapmıyorum ama olur da lazım olursa diye aldım. Tamam, okey. Sendeyiz. Tamam, bir tane de benden. Aa, çok iyiydi. Temu'dan. Reklam Yok, reklam falan yok. Kendim aldım. Burada bir telefon tutucusu varmış. Bir işe yarayacağını sanmıyorum ama belki bir gün yarar. Bilemeyiz. Asıl kısmı benim asıl hoşuma giden kısım. Şimdi bir tane şundan var. Tamam. Type-C kablomuz burada var. Bir tane de bu varsa ne yapıyoruz? İstediğin her şeyi şarj edebiliyorsun. İstersen micro USB kullanıyorsun. Android telefonları. İstersen iPhone'u. Ya mesela şöyle çok eski bir tane micro USB'lik power bank var. 1000 miliamper falan. Ya da mesela hani bu yok yanında böyle bir power bank'im var. Buna da bu sefer şu parçayı takıp Type-C'ye çeviriyorsun. Eski de olsa artık Type-C kablonla birlikte telefonunu şarj edebilirsin. Bir diğer parçada işte telefonun Type-C kablosu. Buradan tak, istediğin gibi kullan. Tamam, çok iyi. O yüzden hani arabada, çantada, evde, atölyede her yerde bir tane kullanıyorum. 60-70 lira bir şeydi zaten. Çok da hani pahalı bir olayı yok. Yine Type-C'den Type-C'ye mi şöyle dönüyor kablo? Evet, bir tane Type-C'den Type-C'ye kablo var. İşte powerbank'in kablosu yoksa o zaman da bunu kullanabilirsin ara kablo olarak. Yani şu kablon olmasa bile sadece bir tane bir powerbank buldun veya herhangi bir yerde bir USB çıkışı buldun. USB bile olsa Type-C'ye çevirirsin. Bu şekilde kullanırsın. Telefonunu şarj edersin. İşte farklı bir aksesuarın varsa onu şarj edebilirsin.
kablo aramakla uğraşmaz. Süper. Tamam abi. Onun dışında bir de şu çok işe yarıyor. sim kart Yani tek çıkartmak. başına olsa çok kaybolur. Onun üzerinde durması da güzel oluyor. Ama cüzdana koyup çok kaybetti. Ben mi devam edeyim? Öyle yapalım. Patladık. Buradan başka sakıncalı ne çıkabilir? Abi Türkiye haritası. Karayolları haritası. Bunu en son Adana'da buldum. Eskiden biz çadır falan kurardık. Eski usul. Tesla'nda taşıyor musun bilmiyorum. Navigasyon var diye taşımıyorsundur. Bu bir eski tip kaçış haritası. Normalde satın almak istediğinde çok bulamıyorsun. Dask sponsorluğundaymış zamanında. Reklam. Düşünsene Dask bize sponsor oluyor falan. Ev sigortanızı yaptırın mutlaka diye. Şurayı şöyle gösterelim. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırmayı unutmayın. Arkada da deprem haritası var. Güzel. Bir deprem oldu mu gitmemen gereken yerler kırmızıyla işaretlenmiş. Karaman bak en ortada bembeyaz. Şey yapıyor. Bu bölgeler risk bölgeleri. Bayağı açıklamış. Güzel. Okey. Harita dedin. Hı. Tamam, yanımda harita taşımıyorum şu an ama telefonumda işte veya bilgisayarımda, tablette haritaları çevrim dışı indiriyorum. Tamam. O sayede internet olmasa bile haritaya ulaşabiliyorum yani. OpenStreetMaps diye bir proje var. Ben onun haritasını indirdim. O da bayağı güzel. Onu da başka bir şeyde konuşuruz. Biber gazı. Yasak değil mi? Yok. Fener. Sen seviyorsun fenerleri. Güzel. Buna Çok bir dandik bir fener. Vazgeçilebilir bir fener. Yakana asabilirsin. Dibinde mıknatıs var. Sen mıknatıs seviyorsun. ben de mıknatıs takılır diyecektim buraya. Tanıyorsam seni mıknatıs seviyorsundur. Şöyle. Tam tamirci şeyi. Bu farklı bir fener. Bunu 3D print işleri için almıştık. Nasıl yani? UV ışık. Güzel. Yani Kirliliğe, sahte paraya falan. tabii aynen. Ya bir de afet olmuş sahte para yemeyelim. Bir tane kaliteli not defteri var. Düşük kalite, orta kalite bir tane kafa lambası. Bu sponsorluydu. Hakkında çok konuşmayalım şimdi. Bunu çantada taşımak ne kadar doğru bilmiyorum. Sizin yorumlarınız da benim için önemli. Bir adet Zippo benzini. Ama- Zippo ama rakip markanın ürünü. Ama çok kötüymüş. Nefret ettim, bulamadım. Ben de bir de poşet takıntısı var. Poşet çok ihtiyacım oluyor. Yani bir yerden bir şeyler taşımak için. Poşeti de kolay taşımak için şeyle bağladım. Adını sen söyle. Lastikle. Lastiklerle. Bu bir kurbağacık. 20 milimlik kurbağacık. Sende de benzeri var, onu konuşacağız ama bu daha çok iş görebilir sanki. Yani muhtemelen. Onun dışında birkaç yedek pil. Bakayım. AA piller. Piller nemlenmemesi için pakette. Aynen. Düdük ve Ateş başlatıcı. yok canım bu kadar küçük değil. Kürdan diyorlar ama bunlar aslında salyangoz yiyorlarmış. Güzel. Ama benim pek bir hevesim olmadığı için salyangoza. Onun dışında artık felaket anında ne işe yarayacaksa bir miktar kartviziti alayım. Al abi olmaz olur falan diye. Bakayım bu gözde bu kadar. Toplayayım mı? Güzel, tamam. Allah. Dağıtması zevkli de toplaması Bunu da başka. şöyle gösterelim mıknatısını. İyi tutuyor. Güzel, fena değil. Burayı zor toplayacağım ben galiba. Tamam neyse Gözler toplamışsın. karışmasın. Karıştı. Daskı önemli. Tamam orayı sonra toplayacağım. O çok zor toplaması şimdi. Evet sendeyiz. Sıra bende. Bakalım bizde başka ne var? Bitmiş. Bir sürü şey vardı ya. Bu göz bitmiş. Buraya geçelim. Bunu en son göstereyim. Tamam. Ben de bir tane çakmak. İşte kolay vazgeçilebilir diyeyim.
Aslında vazgeçilmez bayrak var üstünde. Tabii ki yani birine hediye edilebilir. Hani ihtiyacı olan birisine verilebilir falan. Eskiden Zippo taşıyordum. Zippo'yu hani kullanamıyorsun her yerde. Ya da biri istediği zaman veremiyorsun. Kötü oluyor. Onun dışında bakıyorum. Şöyle bir tane kabinet anahtarı. Tamam. O Bir server tane de- mıydı? Aynen, sunucuların falan. Bir tane de access point sökmek için anahtar çok önemli. Her zaman yanında olması lazım. Access points'ız olmaz abi. Tabii. Onun dışında bakıyoruz. Bir tane AirPods var burada. İşte genel kullanım. Diğer aksesuarlara da hani araçtaki uydu telefonu falan onlara da bağlanabilir. Veya telsize de bağlanabilir ama bu telsize bağlanmıyor maalesef. Yaesu'da FTM500'de bağlanıyor sanırım. Çünkü araca bağlayabildim onu. Bunu da deneyelim sizle birlikte. Ama Kenwood'un Bluetooth'u farklı olduğu için Apple cihazlarına bağlanmıyor. O da öyle bir bilgi. Onun dışında Her zaman en pahalısı en iyisi değildir. Onun dışında şöyle amatör telsizci belgemiz. Gizli bilgi yok zaten. İnternette her şey var. Onun dışında çok anlattım ben. Sizin bir göze geçelim. Ondan sonra bunu göstereyim. Tamam, okey. Benim yedek telsiz anteni direkt bu TYT'nin içinden kutusundan 2 tane anten çıkıyor. Bu yüksek kazançlı, biri de 10 watt için güvenli bir anten. Şu 10 wattı desteklemiyor. Tabii şimdi Bunu arkadaşlar katlayıp diyecek, bağlayabiliyor muyuz? denemedim kırarım diye. Denemek istersen 250-300 liralık bir deney olur. Bu 10 wattlık bir telsiz ama crossband özelliği olduğu için 10 wattlık. Normalde kullanmıyorum röleye falan çıkarken 10 watt veya simplex'te. Gelelim büyük göze. Büyük göz çıkar bitmeyecek diş macunu. Ve kutusunda. Ve kutusunda işte patlarsa diye. Çok sık patlatıyorum böyle şeyleri. Bir adet av bıçağı. Bu bizim Emre arkadaşımızın ürettiği bir av bıçağı. Şöyle kaçtı? 6,5 milim falan kalınlığında. Dağa taşa her yere vurulabilir. Al. Nerede şey? Çantanın üzerindeydi. Dur, nereye koydum ben onları ya? Geri mi taktım? Gitti. Yapacak bir şey yok. Orada vardır Metin de boş ver. Sıkıntı yok. Yani bu bıçak aşırı hoşuma gitti. Şuradan kemere takıyorsun, şuradan bacağa bağlıyorsun. Uç kısmını ben buraya doladım ama daha rahat yürümek için uç kısmından da bağlayabiliyorsun. Ateş başlatıcısı var. Ama zaten bir sürü çakmak olduğu için ateş başlatıcı artık bence gereksiz bir şeye dönüştü. Bunu geçen aldım. El mic'ı. Baofeng'in el mic'ını aldım. Su geçirmeyen bir el mic'ıymış. İlginç. Ya bu biraz sıkıntılı gibi geldi. Değiştirmeye de üşendim açıkçası. Şu şöyle bırakınca vuruyor, yoksa tutmuyor. Şu üstteki de alttaki de aynı görevi görüyor. Ses kalitesi falan iyi. Güzel. Alıyor değil mi? Konuşma yapabiliriz bir ara. Ya mesela Simplex'i alabiliyor musunuz hızlıca? 145-500'deyim zaten. Tamam, bir dakika. Tamam. A145 650'yi almışsın. Şu şekilde omuzda dursa mesela. Aynen. Zaten onun için aldım ben onu. Şimdi bu çantada tersten de takabiliyorsun çantayı. Telsizi yan tarafa koyup şuraya tutturmayı düşündüm. Mesela şu an 145-500'de bir... Tabii çok yakın olduğu için patlıyor. Ve Cihaz kontrol, burası Tango Alfa 7 Hotel Bravo Kilo Kesme 4. tamam. Güzel. Bir de oradan konuşalım. Bunun üzerinden ses çıkıyor mu? Burası Tango Alfa 4 Whiskey Tango Alfa. Operatör Tonguç. Çıkmıyor. Çıkması lazım. Şey, mandal sesi geldi. Burası Tango Alfa 4 Whiskey Tango Alfa. Tamam, ses kısıkmış. Şöyle göstereyim ben. Tamam. Tango Alfa 4 Whiskey Tango Alfa. İyi mi? Evet. Güzel. Onaylandı. Baofeng'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir adet mızık. Canın sıkıldı, felaket durumunda. Nasıl moral toplayacaksın? Mızıkayla. Bunu Adana'da en son gittiğimde
getirdim. Kahve veya çay demlemek için kullanılmış bir gözden çıkarılabilir cezvemiz. Ocak falan var mı çantada? Ocak yok galiba. Ha, bomba bir şey var. Bunu sen aç. Bunu da yeni aldım. Horkamp'ın. Güzel. Pusulası da var. Bu pusulalar gerçekten çalışıyor mu? Çoğunlukla çalışmıyor ya. Şurayı gevşetmen gerekiyor. Biraz daha gevşet. Çok az gevşet. Tamam. Şunu da oraya takıyorsun. Bunu aldığımdan beri daha doğaya çıkacak vaktim olmadı. Pırıl pırıl o yüzden. Yarın deneyelim. Deneyelim. Yarın ne varsa bozuyoruz. Güzel. Güzel. Şişe açacağı var. Bu gerçekten kullanır mıyız ya? Yani şey kutusu, bunun kendisi yukarıda. Parakort bileklik. Uno var. Arabada da taşıyorum. Canımız çok sıkılırsa oynarız diye. Vazelin var. Ateş başlatıcı olarak çok iş görüyor. Yine bir poşet ve makyaj pamuğu. Siyah çöp poşeti lazım oluyor. Peçete. Bu yine hop harika bir çelik bardak. Çatal kaşık seti. Bunu da marketten aldım. Gayet kullanılabilir. Geçen çorba içtim, ton balığı yedim. İş görüyor. Güzel. Ayrılıyor da istersen. Onun dışında bakıyorum. Ve aslında bence önemli parçalardan biri bu. Acil bir durumda. Atıyorum geceliğin bir arabanda arıza oldu. Hemen sırtına giyip. Çünkü en çok yaralanmalar, kazalar falan. Sen güvenlik şeridine çeksen de arabayı geliyor manyağın biri çarpabiliyor. Veya acil bir durumda hemen geçebilmek için, geçit açabilmek için ben bunu aldım. Bu da farklı bir strateji. Bununla ilgili bir bilgi vereyim. Tesla'nın ilk yardım çantasında da çıkıyor. Özel bir çantada. Ve bunu torpidoda saklayın diye özellikle üzerinde Torpidoda uyarı hem yazıyor. de. Hani araçta bir sorun olduğunda direkt inmeden önce giyip ondan sonra inmek için. Çok mantıklı. Amerika'da çünkü daha fazla ona benzer kazalar oluyor. Benim bitti. Şu siyah çöp poşetlerinin bir tane daha kalını var. İmalatta falan kullanılan. Böyle endüstriyel daha kalın bir siyah çöp poşeti. Motosikletteyken onda sürekli bulunduruyorum. Onun yanında bir tane takviyeli bant. Bir de plastik kelepçe. İşte rüzgar oluyor, yağmur oluyor. Bazen rüzgar boyunda ağrı yapıyor. Hemen ondan kullanıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Çöp Veya poşeti. bir ara İstanbul'dan seyahat ederken 1000 kilometrelik bir yolda fırtına var. Elime dolular geliyor, çarpıyor, acıtıyor. Yanında çöp poşeti vardı o kalın olandan. Takviyeli bant vardı. Hemen elciklere bir elcik koruma yaptım onlarla. O sayede yara almadan geçtik. HDC'nin bir önemli parçası da bence bu. Yanımızda su da taşımamız lazım. Sıcak soğuk hiç fark etmiyor. Yani genel kullanım için. Üstüne baskıyı da kendin mi yaptın? Sticker. Sticker. Altın elbiseli adam. Ya da bana ait. Anladım. Tamam abi. Kocaman çantamı aldım. Şimdi bu sefer bu gözden bakalım. Sizin şu alet vardı. Onu bir alayım. Karşılaştıralım. Kurbağacık. Aynen öyle. Bunun hikayesini anlat ama. Bunu ben aldım ama çok küçük olduğunu görünce iade etmeye karar verdim. Sonra orada yoğunlukta falan arada kalmış bu kutusunda. Baktım dedim yani gerçekten buna bu kadar parayı vermek insanı üzüyor. Yani şöyle bir şey de yapabileceğin işleri bununla yapamıyorsun. Ama işimize yaradı. Bir yerde anteni takarken elimizde büyük aletler vardı. Onlar da antenin yuvasını çizecekti. Bunu kullanarak çizmeden anteni bağlamış olduk. Bu çizerdi o zaman değil mi? Bunu kullanamayabilirdi. Yani muhtemelen şu kenarları biraz çıkıntıda kalıyor ya. Ondan dolayı bunu hani
üstten şu şekilde kullanarak daha titiz çalışabildik. Ama başka işte yarayacağını sanmıyorum. 1000 lira yani. mıydı bu? Ama marka Knipbex. Buna şey düşündüm, hani üzerinde bir silikon vesaire yok ya. Takviyeli bant vesaire sarabiliriz. Hem takviyeli bant yanında bulunmuş olur. Hem de şuralar. tutmak için daha rahat olur. Mantıklı. Ben bunu kaça almışımdır mesela? 70 lira. Şimdi 70 lira değildir. Geçen sene almıştım da. Öyle görmüştüm. Ve yanımda yani. Bir iki defa lazım oldu. Onun dışında da hiç çıkmadı yani. Bak üstünde leke bile yok. Güzel. Ben öbürlerine geçeyim mi? Geç, benim Mi? bitti. Bitti mi? Allah Allah. Bir diğer aletimiz Leatherman. OHT. OHT One Hand Tool diye, hani tek elde kullanım için diye geçiyor. Şu şekilde açabiliyoruz. Öyle açıldığını göstermemiştin tabii. İyiymiş. Şöyle açıp şöyle de kapatabiliyoruz hatta. Okey. Ya bombacılar için diyorlar ama sanmıyorum. Çok ucuza bulduğum için aldım. Türkiye'de sanırım daha bulunmuyor bunlar. Başka sitelerde göremedim şu anda. Yani bir özelliği daha vardı bunun. Burada evet, kabartma elini var. dokundurunca kabartmalardan hangi şeyleri var? Şöyle görüyorum. kamerada görünüyordur herhalde. Yani gerçekten hani zor bir durumda bunu hissetmek mi kolay, yoksa açıp şöyle bir kontrol etmek mi bilmiyorum. Şuralar da zaten açık olduğu için hem tek elde açabiliyorsun hem de biraz hissetmiş oluyorsun. Onun dışında bütün aletleri kilitli bunun. İşte bıçağı açtın, şuraya basarak kapatabiliyorsun. Onun dışında kapanmıyor. Normalde diğer Leatherman'lerde kapanıyor muydu? Çakı mantığında mı? Ondan emin değilim. Okey. Şey çok iyi. Emniyet kemeri kesici var mesela. Evet. Şöyle hemen Onun dışında bulalım. şeyler falan hani küçük uçlu, yıldız tornavidası olsun, düz tornavidası falan çok küçük uçlu olduğu için yani Az önce şüphelerinde işimize yaramadı. doğrusun, yani bombacılar için olabilir. Yani bomba imha uzmanları için. Ama emin değiliz. Aramızda olan varsa biz de öğrenmiş oluruz. Onun dışında Leatherman'lerin diğer serilerinde de var sanırım. Şu kesme bıçağı değişebiliyor. O da güzel bir özellik bana göre. Bu şekilde. O zaman şöyle kapadın, şöyle tuttum. Evet. Tamam. One hand. Okey. Devam. Şimdi kocaman gözden hangi parçayı çıkarsam. Diğer Leatherman'le geçelim o zaman. Tamam. Şu şekilde. Raptor muydu bu? Evet. Bunun Rescue diye geçiyordu sanırım. Evet. Şu tarafı cam kırmak içinmiş. Onun hangi materyalden yapıyorlardı? Titanyumdan mı yapıyorlardı? O yüzden kırabiliyordu. Emin değilim, bilgim yok. Onun dışında bir tane de emniyet kemeri kesici. Yani kurtarma bıçağı olduğu için, kurtarma makası olduğu için. Onun dışında özellikleri bu. Sizin makası da alalım mı? Karşılaştıralım mı? Ya benim makas biraz daha kötü. Şimdi şu lazer kesimleri bakalım demiştim ya. Evet. Hem ince dokun. Şimdi bu gerçekten lazerle işlenmiş. İnanılmaz bir malzeme. Ama bu gerçekten şeyden çıkma, yani torna tezgahından çıkma. Bunun sadece şurada bir keserken kalınlık vermek için bükerek kesmişler. Ama bu zaten kendisi kalın fark olarak. Bunda makas özelliğinden başka hiçbir şey yok. Bunda şurada tel kesme bölümü var. Yüzük kesme mi? Yüzük denemek istemiyorum. Dediğin gibi emniyet kemeri kesicisi var. Bele takılabiliyor. Holster da var ama yanımda taşımıyorum onu. Çok büyük. Muhtemelen kemere takmak için bir şey. Kırıcısı var ve kolaylıkla katlanabiliyor. O katlanamıyor. Ben bayıldım abi buna. Bu pahalı bir şeydi ama bence alınır. Ama şöyle, bunun da olması lazım yanında. Neden? Arabada demiştim. Yani bu arabada durur ve bunu yanında taşımak istemezsin. Hani her zaman orada olur. Bunu yanında taşımak istersin. Bazen ihtiyacın olur, yanında olmaz. Bu her zaman koyduğun yerde duracağı için daha çok işine yarayabilir. Tamam. Bir söz vardı. Aletin en güzeli her zaman yanında olandır diye.
En iyi telsiz hangisi? Yanımda olan. Aynen öyle. En iyi bıçak hangisi? Yanımda olan. Onun dışında bir tane takviyeli bant. Bunu da Murat Yan'dan öğrenmiştik. Kullanılmayan eski bir otobüs kartı. Aynen öyle bir şeyin üstüne sarmıştım. Bunu da özellikle bunun içinde taşıyorum ki bazen bir şey olur, lazım olur. Su geçirmemesi gerekir falan. Direkt bunu çıkarır bu pakete atarım diye. Yani Kaybolmasın sıcaktan yapışkanını dışarı verebilir belki. Yok, bant için değil de daha çok hani atıyorum bir USB bellek var elinde. Sudan falan etkilenmemesini istiyorsun veya bir belge var. Bir İçine kağıt koyarsın. parçası. İçine koyarsın. O yüzden yanımda taşımış oluyorum onu da. Tamam abi. Onun dışında bakıyoruz. Bir fenerimiz var mıknatıslı. Bu Nightcore'un UT27 modeli. Bunun eski serisi 520 lümen olanı araçta duruyor sürekli. Dediğim gibi sürekli yanımda olsun diye onu yanımda gezdiriyorum. Araçta Bu gezdiriyorum. 800 küsürdü değil mi? Bu 800 lümen turbo modunda. İşte şu şekilde kameraya tutmadan. Şu da turbo modu. Hem beyaz hem sarı ışık var. O da işte duruma göre işe Kırmızısı yarayabiliyor. vardı galiba bir de. Kırmızı da evet gece kullanımı için şu şekilde veya yanıp söneni de var. Bunu da inşallah Deniz. gökyüzünü izlerken. Bunun arka tarafı orijinal değil. Burada normalde direkt kafa bandına bağlıydı. Sürekli kafa bandı üzerinde duruyordu. Ben bunu mıknatıslı yapmak istedim. Kafa bandı tarafını da yaptım işte. Şu an yanımda değil band. Yanımda kolay taşımak için böyle taşıyorum. Bu şekilde olmasının faydası şu. Kafa bandına takıyorsun veya mıknatıslı bir şey var etrafında. Kafa bandıyla uğraşmaktansa hemen Kaputa mıknatısla tutturursun mesela. işte şu metal miydi? Aynen. Şöyle yapıştırırsın. Tabii çok metal değilmiş bu. Tam onu diyecektim. Bu metal mi? Şöyle. Tuttu. Şu metal mi? Aynen bu da tutuyor. Tamam. Böyle tuttun işte. Ortamı aydınlatabilirsin. Mıknatıs Bunun bir başka güzel özelliği de şu. Buradan açtığın zaman pili bitti, değiştirmen gerekti. Kapatıyorsun. Bataryayı söktüğünde burası fosforla parlıyor. Kamerada görünür mü bilmiyorum. O da işte karanlık bir ortamdasın. Bataryayı değiştirmen lazım. Tabii yedek batarya da taşıyoruz Bataryası çok iyi değil yanımızda. mi? Type-C ile şarj oluyor batarya. Ve en güzel özelliği de bataryan da yok. Şarj edemiyorsun. O zaman siz pil taşıyordunuz ya, şu an benim yanımda yok, araçta taşıyorum daha çok. 3 tane ince kalem pille de aynı şekilde çalıştırabiliyoruz. Güzel. Hemen deneyelim. Hala ilk aldığım piller onlar. Dandik pil. Işığı Bakın kapatıp ne bu kadar. arada fosforu da gösterebiliriz. Kumandayı Evet, full gösteriyor bataryayı da. mesela o kalsın. Çok karanlık. Kullandık. Sonrasında pilimiz bitti. Değiştireceğiz. Ha tamam dur tekrar sonra. Şöyle açıyoruz. Kumandaları seviyorum ya. Bir şeyleri uzaktan kontrol. Senin de var öyle hastalığı. Her yere otomasyon kurmuyor musun? Kumanda değil de daha çok telefon, asistan. Şu şekilde parlıyor işte. Bu da güzel. Ya ben şu pil olayına bayıldım. 1300 miliamper. Ya şimdi bunlar kaç miliamper verir ki yani düşündüğünde? Ve hibrit olması bunun aynı Tabii. zamanda. Çok iyi ya. Şöyle koyalım. Bakıyorum başka neyimiz var. Evet. Bence kimsenin evlecesinde yoktur bu ya. Olabilir. Ne? Merak ettim. Belki ustalarda falan vardır da. Bir tane kontrol kalemi. Çok önemli bence. Yani hani şununla elektrik işi yapabilir misin? Yaparsın. Ama ne zaman yaparsın? Elektrik yoksa yaparsın. Olmadığını da bununla öğrenebilirsin. Başka onun dışında yanımızda taşıyabileceğimiz bir şey de ya faz nötrü birbirine değdireceksin. Ondan Sonra da çok emin zor. olamıyorsan nötr yoksudur belki. Evet. Bakıyorum başka bir şeyimiz var mı? Bir tane de tırnak makası var. Xiaomi'nin. Ha Xiaomi sen niye tırnak makası üretiyorsun ya? Ama güzel yani dışındaki parça şu an yanımda değil ama yani tırnağın dışarı dökülmeden içine giriyor olması bence güzel. Ha o işe yarıyor. Ben gündüz anlattığında anlamadım ne Evet. olduğunu. Yani dışındaki plastik o işe yarıyor. O sayede daha temiz bir şekilde Keselim. kullanmış oluyorsun yani.
Evet, bakıyorum. İyi güzel. Gerçek EDC bu. Benimki EDC ötesi yani. Acil durum çantasıydı aslında. Peki. Çok kapışmayı... Şöyle, kapışmanın bence en önemli kısmı şu. Siz onu her zaman yanınızda taşıyor musunuz? Her zaman taşımıyorum. Onu arabaylayken taşıyorum. İşte ben bunu her zaman yanımda taşıyabiliyorum. Öyle Çünkü bir her yere avantajı var. arabayla gidiyorum diyormuşum. Tuvalete bir de arabayla gidiyorum. Yok. Onun dışında kartı göstermiştik. Şöyle bir şeyimiz var. Bir tane koku. Cennetül Baki. Bakayım. Olayı ne bunun? Umre'den mi? Yo. Türkiye'den. Bunun olayı şu. Türkiye'nin kokular. Türkiye'den. Ne bileyim. Hacı yağlarının şişesine Yok, benzettim. koku de gerçekten güzel kokuyor. değil mi? Güzel. Huzur verici, böyle sade, temiz. Tam ne bu? Ne kokusu? Bunun olayı şu. Murat Şen videosunda bahsediyordu. İşte afet çantasında sevdiğiniz bir kokuyu da bulundurun diye. Sebebi de şu. Tam not almış ya videoyu izlerken. Kaç defa izledim itiraf et. Bilmiyorum, saymadım. O kadar. Hatta şu an bile izleyebilirim yani. Çok güzel video değil mi gerçekten? Güzel bir koku. Atıyorum, kendini huzursuz hissettin. Keyif almak istedin. Mesela. Güzel bir kokuyu sürüp koklayabilirsin. Eski Mantıklı. hatıralarını canlandırabilirsin falan. Güzel. Ve geldik. Bir Flipper diğer Zero. parçamızda. Biraz nakit para var. Onu göstermeye gerek yok herhalde. Bakıyorum, başka bir şeyimiz yok. Bu Flipper Zero başlı başına ayrı bir video konusu. Ama günlük yani ne işine yarıyor mesela? Bir iki olay anlatsana böyle. Sonra videoyu kapatalım olmadı. Veya bunun üstündeki şuralar ne işe yarıyor? Gerçekten Orası- başlı başına video konusu. Evet, eski akbiller vardı İstanbul'da, yuvarlak. Hatırlıyor musunuz? O akbilin şu taraf akbili simüle ediyor. Burası da akbili direkt buraya okutmak için. Yani şurası o akbilin kafa kısmı gibi. Bunu kodlayıp akbil gibi basabilir. Aynen, ama akbil diye. artık kullanmaya gerek yok zaten. Yurt dışında kapı kilitlerinde falan kullanıldığı için var. Bunun olayı şu. Kendinden pilli galiba. Evet, kendi bataryası var. Şarjı da epey uzun gidiyor son gelen güncellemelerle birlikte. Bu pek çok yerde işime yarayabiliyor. İşte kepenk vesaire var bazı yerlerde. Evde şu anda mesela hiç kumanda sistemini ben kullanmıyorum. Tamamen IoT ile çalışan, Wi-Fi ile çalışan bir sistem var. Daha güvenli olduğu için. Ama iş yerinde mesela hala kumandalı sistemi kullanıyorum. Neden? Hem yedek oluyor benim için. Hem de bir yandan biri gelsin açsın istiyorum. En azından gece bunu kullanıp da hani pastaneyi açabilecek birisi varsa onunla da tanışmış olayım diyorum yani. Merhaba, hoş geldin. İşte telefon falan olmaz. Kapı açman gerekir. Yani kendi evimizin kapısını, işte bahçe kapısı, otomatik kapı falan. Kumandaları ayrı ayrı taşımak istemediğimden hepsi bunda kayıtlı. Bununla açabiliyorum. Bununla hacklemiyorsun. Aslında buna kaydettin. Tabii. Bundan çıkan RF'le. Peki hack özelliği de var bunun galiba. Güvenlik açıklarını tespit etme özelliği diyelim. Öyle bir özelliği de var. Onun dışında Bluetooth'la iPhone'a bağladığımda kestirme de ayarlayabiliyorum. O sayede işte şu an söylemeyeyim de işte Hey Siri kapıyı aç dediğinde falan, işte bahçe kapısını aç dediğinde bunun RF'den komut göndermesini sağlayabiliyorsun. Peki bu şu delikler ne işe yarıyor? Bunlar kablo bağlamalık mı? GPIO giriş çıkış pinleri. Mesela ufak led taşıyordum yanımda, artık taşımıyorum fenerler falan olduğu için, ama Tamam. buraya led takıp led'i yakabilirsin hani en basitinden. Onun dışında farklı bir hani elektronik modülün vardır. Test etmen gerekiyordur. Bununla test edebilirsin. Anladım. Peki veya bu projelerde. middleman atak dedikleri mevzuyu bununla mı yapıyorlar? Man in the middle. Man in the middle. Bu değil galiba. Bu mu? Yani Güvenlik açıklarını tespit ediyor. Wi-Fi tarafında dediğiniz bunda değil. Bunda Wi-Fi yok. Okey. Ama Bluetooth. RF kısmında hani Anladım. üzerine düşülürse bir şeyler yapılabilir tabii. Onun dışında kumanda özelliği var. İşte bir yere gittin, klima kapalı. Klimayı açabilirsin. S5 minilerde falan da vardı. S5 zamanında Android'de ama şu anda artık bunlarla yapılıyor. Onun dışında
başka günlük Tam hayatta multi-tool. kullanabildiğimiz bir şey olarak düşünüyorum. Bir ara mesela Android bir telefonun ekran parlaklığı kısılmış. Ekran orijinal olmadığından en kısık duruma geldiğinde ekran açılmıyordu. Bununla klavye olarak davranıp telefona komut gönderebiliyorsun. Veya geçen bir sunucuyu ayağa kaldırmam gerekiyor. Evdeki sunucu BIOS'ta sıkıntı var. Evde hiçbir yerde klavye bulamadım. Bunu USB'den bağladım. Üzerinde klavyeyle uğraşa böyle sağ sol oklarla klavyede gezerek BIOS'a girdim. Ayarı düzelttim. Bilgisayarı çalıştırmış olduk. Çok iyi. Onun bir parçası da aslında sırt çantamda duruyor araçta şu an. Onu da getirseydim keşke, güzel olurdu. Bir tane HDMI yakalama, görüntü yakalama parçası var. USB'siz de vardır muhtemelen kameralar için. Capture kart. Aynen. Tamam, var. Onun çok ucuzları falan var. Tamam. Bende de çok ucuzundan var. Kullanmıyorum Kaliteli artık. olmasına gerek yok zaten. Amaç şu: monitöre ihtiyacın var. Bir bilgisayara bir işlem yapman gerekiyor veya ekranı bozulmuş bir telefondan veri alman gerekiyor olabilir. Resimleri aktarman gerekiyordur. Onunla bilgisayara bağlarsın. Bilgisayardan görüntü yakalama yazılımıyla monitör olarak kullanıp ekranı görmüş oluruz. Bunun vasıtasıyla. Hayır. Video yakalama kartın. Tamam, USB-C'den çıkış aldın. Telefondan. HDMI'ye bağladın. Monitöre bağladın. Ekranı görüyorsun. Monitöre değil. Yanımızda monitör olmadığı senaryoyu düşünüyoruz. Tamam. İstersen iPhone'a bağla, istersen iPad'e bağla. Tamam. Onları bir monitör olarak kullanabilirsin. Okey. Ufacık bir parça zaten. Yanında ekstra taşıyacağın şey olarak. Yani monitörü yanında ekstra taşıyamazsın. Ama onu taşıyabilirsin. Çantanda sürekli duruyor. Bunu da klavye yaparsın. Sorunu çözersin. Bir de şu var. Buna değineyim mi? Bir de tabii ki bitmedi. EDC. Ben kocaman çanta çıkarttım. Adam bir Flipper Zero ile ezdi geçti. Bir de bitmedi. Bununla da bitmedi arkadaşlar. Ezme değil ya. Şaka yapıyorum. Ama sizde takviyeli bant olması lazım. Şuna hediye edeyim. O şeyde, sığınakta. Tamam. Kayıt dışı daha başka şeyler göstereceğiz de siz göremeyeceksiniz arkadaşlar. Kayıt içi bu kadar. Bir de son gözlük kaldı. Evet. Gözlük ne özelliği var? Gözlük Ray-Ban Meta işte. Meta. Fotoğraf çekebiliyor, video çekebiliyor veya kulaklık olarak kullanabiliyorsun. EDC olarak ne işine yarar? Pek çok işe yarayabilir aslında. Hani telefonla görüşmek için falan güzel. Ben zaten gözlük taktığım için ekstra yanımda parça taşımadan zaten bütün şeyler aslında ona yöneliyor. Ona yönelik parçalar. Telefonla konuşabiliyor musun şimdi bu? Telefonla da konuşabiliyorsun. Yani benim yanımda taşıdığım şeylerde dikkat edersen olabildiğince az parçayla hani yanımda olan şeyleri zaten kullanayım diye bakıyorum. Gözlük de sürekli zaten taşıdığım bir şey. Yani AirPods'u çoğu zaman yanıma almıyorum mesela. Bunu kullanıyorum. Gözlük ama hep üstünde. Veya telefonda bir şey göstermen lazım. Hani telefonla şeyi kontrol ettiğini videoya çekmen lazım. Başka bir telefon kullanman gerekecek. Veya gözlükle onun videosunu çekebiliyorsun. Çok iyi. Video çekiyor. Fotoğraf çekiyor. Bir güzel özelliği daha var. FTM500'e veya Yaesu'nun telsizine. Buna olmuyor. Gene olmuyor. Kenwood'da olmuyor. Kenwood pişmanlıktır. Yaesu'nun o cihazına bunu Bluetooth kulaklık olarak takıp bunun üzerinden telsiz görüşmesini de dinleyebiliriz. Bu da ne sağlar? Dışarıda şimdi gezerken hani telsiz görününce böyle polis falan sanıyorlar. Olabildiğince bilinçlendirmeye çalışıyoruz da işte maalesef. Yaesu'yu mesela gizli taşırsın. Hani yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş olursun. Kulaklığı buna bağlarsın. Kulağında kulaklık bile olmadan telsizin sesini duyuyor olursun. Bir şey olduğunda da çıkartır. Çağrını yaparsın. Ya da telsiz destekliyorsa bunun üzerinden de konuşuruz. Kaç GB hafızası var? Hiç bilmiyorum. Gerek de duymuyorum. Çünkü bunu kutusuna koyduğunda Wi-Fi'ye bağlanıyor. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra otomatik görüntüleri telefona aktarıyor. Kendisi siliyor. Şeyi anlatmak ister misin? Demin yaşadığımız gözlükle alakalı mevzuyu. Sponsorluğa falan girmez mi? Yok, girmez. İlginç değil miydi ya? Evet. Yani. Ama mağazanın adını vermem lazım. Verme, boş ver. Ya sitenin adını verebilirsin. Ne olacak? Çok ilginçtir. Reklam ve sponsorluk arkadaşlar. Yani belki oradaki o mağazaya özel de olabilir bu durum. O yüzden diyorum. Tamam, o kızıkaya boş ver. Ne bileyim, ilginç geldi bana ya. Tamam, anlatayım ben yine. Tamam, anlat. Amazon üzerinden almıştım bunu. Hani sorun olmasın falan diye. Mağazada işte bugün bir sorun yaşadım. Cihaz kendi kendine böyle beyaz ışığı yanıp sönmeye başladı. Ben de aldığım yerle iletişime geçeyim dedim. Amazon'dan satıcıya baktım. Satıcının direkt telefon numarasını aradım. Hani onlar aradım direkt.
Dedim böyle böyle bir durum var. Hemen geri dönüş yaptılar. İşte şunu deneyebilirsiniz. Sorun devam ederse hemen bize gönderin. Bizde de sorun aynı şekilde devam ediyorsa ürünün değişimini yapalım ya da para iadesi. Aradan aylar geçmiş. Güzel, Aylar hoşuma geçmiş. gitti yani. Arabadayken arayanlar. Ve Türkiye'de resmi olarak satılmayan bir ürün. Bir Anladım. yandan da baktığın zaman hani Türkiye'de 2 katına satmış oluyorlar ama sonuçta onlar da vergi ödüyorlar. Onlar da haklılar yani. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yani aslında hem EDC karşılaştırması oldu hem de farklı malzemeler görelim istedim. Ben EDC videosu çekmeli 2 ay olmuştu. Hem yeni ekler falan aldım, oyuncaklar. Bir de sendeki bu cihazları göstermek istedim. Bence Şöyle koyalım bunları da. düdüt falan diye ödemeyi alıveriyormuşuz. Yani güzel, eğlenceli bir video oldu. Özgür, sana da çok teşekkür ediyorum abi. Teşekkür Katkıların ederiz. için, yönetmenliğinden dolayı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu kadar. İyi. Ses eşitlemesi yapalım. Falan diye. Şey yapalım mı? Birinci geleneksel Antalya hazırlıkçı toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Diyarbakır Olimpiyatları. Yaşar atlıyor. Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Evet arkadaşlar, birinci Antalya hazırlıkçı